Ya, satanist olabileceğini düşünüyoruz biz. Araştırmalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla ritüeller bunu gösteriyor. Yani 21 yaşında olması, ailenin tek kızı olması, kılıçla öldürülmesi zaten en büyük neden. Bedriye ve İsmail Tütüncü çifti tek bir çocuk sahibi olabilmek için uzun yıllar boyunca hastane koridorlarında ve ameliyat masalarında mücadele etti. Defalarca bıçak altına yatan anne Bedriye Tütüncü ve eşinin bu uzun arayışı nihayet İsviçre'deki bir tedavide karşılık buldu. Kızları Zülal bu zorlu mücadelenin ardından ailenin tek evladı, adeta bütün geleceği oldu. Büyüdükçe girdiği her ortamın maskotu haline gelen neşeli ve özgüvenli bir çocuktu. Odasındaki dünya haritasında gelecekte gitmek, görmek istediği ülkeleri tek tek işaretliyordu. Dünyayı gezmenin hayalini kuruyordu. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisiydi. Takvimler 17 Aralık 2017'yi gösterdiğinde Zülal 21 yaşına bastı. O gün onun doğum günüydü. İzmir Bornova onun son doğum gününü geçireceği yer olacaktı. ...17 Aralık gecesi İzmir Bornova'da bir barda başladı. Zülal Tütüncü orada Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Günhan Öztürk ile yan yana geldi. Aynı masada oturdular, alkol aldılar ve sohbet ettiler. Günhan'ın anlatımına göre bir süre sonra Zülal bir arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek masadan kalktı. Ayrılırken telefon numaralarını birbirlerine verdiler. Sokaklar kalabalıklaşırken ikili telefon üzerinden mesajlaşmaya devam etti. Günhan Öztürk başka bir bara geçmiş, alkol almaya devam ediyordu. İlerleyen saatlerde yeniden buluşmaya karar verdiler. Yol üzerindeki bir markete uğrayıp alkol aldılar ve ardından Günhan Öztürk'ün İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki evine doğru yürüdüler. O gece apartmanda kimse yoktu. Failin ailesi Bulgaristan'a gitmişti. Sessizce eve girdiler. Müzik eşliğinde sohbet etmeye devam ettiler ve bir süre sonra her ikisi de uykuya daldı. Uzun süredir psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaçlar kullandığını belirten Günhan Öztürk, uykulu vaziyette yataktan kalktı. Odadan çıktı ve alt kattaki babasına ait olan boş daireye indi. O dairede babasına bir akrabası tarafından hediye edilmiş olan ağır, süs amaçlı bir kılıç duruyordu. Öztürk kılıcı yerinden aldı. Tekrar merdivenleri çıktı ve Zülal'in uyuduğu odaya geri döndü. Kılıcı Zülal'in boynuna ve omzuna doğru savurdu. O an odada, yatakta ve salonun ortasında büyük bir arbede yaşandı. Eşyalar devrildi. Zülal canavliyle kılıcı elleriyle tutmaya çalıştı. Ancak aldığı derin darbeler neticesinde büyük bir kaybıyla olay yerinde hayatını kaybetti. Günhan evden çıktı. Elinde kılıçla sokakta yürümeye başladı. Evden uzaklaştıktan sonra polisi aradı. Telefondaki görevliye cinayet işlemiş olabileceğini söyledi ve evinin açık adresini verdi. Ekipler adrese gidip Zülal Tütüncü'nün cansız bedenini bulduklarında sokakta bekleyen faili tekrar arayarak yerini sordular ve Günhan Öztürk suç aletiyle birlikte teslim oldu. Cinayet sabahın ilk saatlerinde saat 06 civarında resmiyet kazanmıştı. Fail gözaltındaydı. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışıyordu. Ancak Bursa'da yaşayan Tütüncü ailesine saatlerce hiçbir adli makamdan haber verilmedi. O sırada anne Bedriye Tütüncü ve teyze Yüksel Doğan Bursa'da bir kurstaydı. Öğle saatlerine doğru teyzenin eşi evde televizyon izlerken altyazıda Zülal Tütüncü'nün ismini gördü. Kurs yerini aradı. Telefonu alan anne ve teyze panikle Zülal'in numarasını çevirdi. Telefon çalıyor ama açılmıyordu. Mesaj attılar. Yanıt gelmedi. Anne Bedriye Tütüncü hızla eve döndü. Bilgisayarın başına geçti ve internetteki haber sitelerinde kızının fotoğraflarıyla karşılaştı. Baba İsmail Tütüncü eve geldiğinde acı haber artık ortadaydı. Aile hiçbir yetkili aramadan kendi imkanlarıyla İzmir'e doğru yola çıktı. İlk gittikleri yer Adli Tıp Kurumu morgu oldu.
kızlarının cesedi kendilerine teslim edildi. Allah'a emanet ettim onu. Nasıl emanetini koruyamadım? Tüm bunlar gerçekleşirken savcılık ve emniyet ailenin ifadesini almadı. Ailesi Zülal'i Bursa'da toprağa verdikten 3 gün sonra İzmir Cinayet Büro'dan bir telefon geldi ve polisler aileye neden ifade vermediklerini sordu. Kimsenin kendilerini yönlendirmediğini belirten aile günler sonra tekrar İzmir'e giderek emniyette resmi ifade verdi. Sonradan ortaya çıkacaktı ki olay günü Bornova'da 3 ayrı cinayet işlendiği için polis Zülal'in ailesine ulaşmayı unutmuştu. Fakat aynı polis ekipleri cinayetin işlendiği sabah fail Günhan Öztürk'ün yurt dışındaki ablasını aramış ve katilin ailesine gerekli tüm bilgileri aktarmıştı. Bu ülkeye idam gelmediği sürece bu cinayetlerin önüne geçilmeyecek. Maalesef geçilmeyecek. Maalesef. Benim kızım orada toprak altında, buz gibi toprak altında yatıyor. O adi cani içeride keyif çatıyor ya, keyif çatıyor. Yatıyor, uyuyor, yiyor, içiyor, her şey yapıyor. Günhan Öztürk ilk sorgusunda ve mahkemedeki beyanlarında net bir olay örgüsü çizmeye çalışıyordu. Zülal ile olaydan sadece birkaç saat önce bir kafede tesadüfen tanışmışlardı, hiçbir ortak geçmişleri yoktu. Olay anını ise alkol ve ilaçların etkisiyle hatırlamıyordu. Ancak İzmir'deki ifadenin ardından polislerin aileye teslim ettiği Zülal'e ait cüzdan bu iddiayı tamamen çürütecekti. Anne Bedriye Tütüncü, Bursa'daki evinde kızının cüzdanını incelerken öğrenci kartları ve otobüs biletlerinin hemen arkasına gizlenmiş vesikalık bir fotoğraf buldu. Fotoğraftaki kişi Günhan Öztürk'tü. Daha da önemlisi, İzmir Emniyeti olay yeri incelemesinde cüzdandaki her belgeyi, her kartı tek tek tutanağa geçirip kayıt altına alırken bu vesikalık fotoğrafı resmi evraklara yazmamıştı. Ailenin avukatları bu fotoğrafı mahkemeye sunarak resmi inceleme talep etti. Yapılan HTS analizlerinde birkaç saat önce tanıştık denilen ikilinin cinayetten tam 3 ay öncesine dayanan yoğun bir telefon ve mesaj trafiği olduğu belgelendi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava başladığında sanık kürsüsündeki Günhan Öztürk akli dengesinin yerinde olmadığını, anlık bilinç kayıpları yaşadığını savunuyordu. Emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti bir tartışma üzerine işlediğini, erkeklik gururuyla oynandığını itiraf etmişti. Hakimin bunu sorması üzerine Öztürk, "Emniyette polislerden sıkıldığım için ve onlardan kurtulmak için bana senin erkeklik gururunla mı oynandı? Kimseye söylemeyeceğiz" tarzındaki sorularına kısaca evet şeklinde cevap verdim dedi. Duruşmalar ilerledikçe hukuki zemin cinayetin vahşetinden saptırılarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Zülal Tütüncü'nün yaşam tarzını sorgulamaya evrildi. Mahkeme heyeti Zülal'in üniversiteden sınıf arkadaşlarını tanık olarak dinledi. Arkadaşlarına Zülal'in nerelere gittiği, kimlerle oturup kalktığı, ne tür müzikler dinlediği soruldu. Zülal Tütüncü'nün tanık olarak ifade veren sınıf arkadaşı İdil ise, olay gecesi Tütüncü'nün kendisine uzun saçlı biriyle buluşacağı yönünde mesaj attığını söyleyerek, "Zülal'i 3 yıldır tanırım, sınıf arkadaşım olur. Kendisi bana uzun saçlı, metal müzik dinleyen erkeklerden hoşlandığını söylemişti. Olay gecesi bana sabah ilk derse yetişemeyeceğini söyledi" dedi. Tanık olarak dinlenen başka bir sınıf arkadaşı Ezgi Y ise olaydan bir hafta önce kafede otururken erkeklerden söz açıldığında bana metal ve satanist tarzda giyinen erkeklerden hoşlandığını, dışarıda böyle biriyle gezerken kendisine satanist çift denmesinden hoşlandığını söyledi. Bu konuşma bana inandırıcı gelmedi. Fakat rahatsız olduğum için bir daha kendisiyle görüşmedim diye konuştu. Yani sadece Zülal'i öldürmedi, bizim bütün geleceğimizi de öldürdü. Müşteki avukatları cinayette kullanılan suç aletinin niteliği, saklanan fotoğraf ve aradaki 3 aylık geçmiş nedeniyle davanın canavarca hisle veya tasarlayarak öldürme suçundan açılmasını ve sanığa ağırlaştırılmış müebbet verilmesini istedi. Fakat adli tıp raporundaki en can alıcı bulgular
katilin cezasını hafifleten bir hukuki paradoksa dönüştü. Otopsi raporuna göre Zülal'in ellerinde, parmaklarında ve kollarında çok sayıda savunma yarası, sıyrık ve kesikler vardı. Ayrıca olay yeri inceleme raporu, yatak odasındaki ve salondaki eşyaların darmadağın olduğunu, yani büyük bir kavga ve boğuşma yaşandığını doğruluyordu. Mahkeme heyeti, Zülal'in bu can havliyle direnmesini katilin eylemi tasarlayarak veya kurbanı uykuda yakalayarak işlemediğinin kanıtı saydı. Gerekçeli karar dosyasına şu yorum yazıldı. Maktuleye ait otopsi raporuna göre cesedin boyun ve sağ omzunda yer alan yaralanması haricindeki diğer yaralanmaların savunma yaraları özelliğinde olduğunun düşünüldüğüne dair tespit, yatak odasında ve salon kısmında kavgadan olduğu değerlendirilen eşyaların yerde ve dağınık vaziyette olduğunun belirlendiği dikkate alındığında sanığın eylemini maktule uyanıkken gerçekleştiği kanaatine ulaşılmakla, yani Zülal Tütüncü uykusundan uyanıp kılıç darbelerine karşı kendini korumaya çalıştığı ve teslim olmadığı için katilin suçu nitelikli hal kapsamından çıkarıldı. Savcı mütalasında sadece kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Aslında dava çoktan bitmiş olması gerekiyordu. Bakın son savcının müptelasına biz çok anlamlı bulmadık. Çünkü benim kızım 1.50 boyundadı. Zaten savunamazdı kendini. Bu cani en az 1.80 veya 1.85 boyunda. Anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Uyku halinde öldürüyor. Tamamıyla savunmasız halde hala sebebini arıyorlar. Sebebi zaten canilik. Başka sebebi yok bunun. Buna ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet verilmesi gerekiyor. Sanık avukatlarının müvekkillerin akıl hastası olduğu yönündeki ısrarlı talepleri üzerine İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin ilk kararını bozdu. Dosya yeniden açıldı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni bir rapor istendi. Gelen nihai raporda Gülhan Öztürk'ün cezai ehliyetinin tam olduğu bir kez daha tescillendi. Temmuz 2020'de görülen son duruşmada Gülhan Öztürk, indirim maddeleri uygulanmaksızın kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet talebi kesin olarak reddedildi. Mahkeme salonlarında Zülal'in dinlediği müzikler, sevdiği tarzlar ve yaşamı sorgulanırken dışarıda başka bir ses yükseliyordu. Davanın devam ettiği günlerde 28 Ekim 2019'da İzmir menşeli ekstrem metal grubu Merhum, sözleri Sercan Çetin'e ait olan Merhume isimli bir şarkı yayınladı. Şarkı doğrudan şu sözlerle dijital platformlara bırakılmıştı. 18 Aralık 2017'de kaybettiğimiz Zülal Tütüncü ve öldürülen tüm kadınların anısına. Mahkeme salonlarında bir suç unsuru gibi gösterilen o müzik tarzı Zülal'in adını yaşatmak için bir ağıta dönüşmüştü. Anne Bedriye Tütüncü'nün onu dünyaya getirebilmek için yıllarca yaptığı ameliyat masaları ve Zülal'in yarım kalan dünyayı gezme hayalleri geride büyük bir enkaz bıraktı. Kızının adalet mücadelesini omuzlayan baba İsmail Tütüncü ise bu davanın ve kaybın yüküne daha fazla dayanamayarak 3 Mayıs 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Zülal'in odasındaki harita, cüzdanından çıkan ve tutanağa geçilmeyen o vesikalık fotoğraf, adaletin soğuk ve mesafeli sınırları içinde sessiz birer dosya eki olarak kaldı.